Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir arsayla karşınızdayız. 300 metrekare site içerisinde. Bakın burası bir site. Tek tip proje yapabiliyorsunuz ama istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz bunu. 300 metrekare arsa, harika bir fiyatı tanıtmaya geldim size. Denize de yakın, drone görüntülerini izleyeceksiniz. Hatta yapılmış, yeni sıfır yapılmış. Üst tarafta aynı site içerisinde evler var. Burası bir site geçiyor ama siteden artık bağımsız. Herkes istediği gibi evini yapabiliyor. Fiyatımız 3 milyon TL arkadaşlar. 300 metrekare 3 milyon TL. İkinci kattan denizde rahatlıkla görürsünüz. Arsa çok geniş. Bitişik nizamlı evler yapacaksınız buraya. Bitişik nizamlı yaptığınız için de evi buraya yaptığınızda kocaman bir arsa payınız kalıyor. O arsayı da istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Didim Akbük'teyiz. Cemevinin üst tarafındayız. Şunu başta söyleyelim arkadaşlar. Geçenlerde biz bir Seyrantepe'de arsa girdik. Güzel de bir fiyata ilanını yayınladık. Seyrantepe'den biri aradı. Benim de İzmir'den bir arkadaşım gelecek. Eğer İzmir'deki abi de bizi izliyorsa en azından mevzuyu da öğrenmiş olsun. İzmir'den bir arkadaşım gelecek, son fiyat nedir diye pazarlık yaptı, üstüne koyabilir miyim dedi. Yani bana arkadaşım gelecek, akrabam gelecek, arsaya bakacak, benim yerime pazarlık yapacak gibi telefonlar açmayın arkadaşlar. Alacaksanız siz kendiniz açın. Bakın arkadaşından para kazanmaya çalışıyor. Yani bizden bir son fiyat alıyor, karşıya da dönüyor, farklı bir fiyat söylüyor. Arkadaş arkadaşa bunu yapıyorsa sonra da emlakçıların adı çıkıyor. Bizlik bir suç, hata, günah yok. Alacaksanız arsanızı kendiniz alın. Kendiniz arayın, kendiniz pazarlığınızı yapın. Zaten arsayı gösteriyoruz. Drone görüntülerini çiziyoruz. Her yerini net bir şekilde göstermeye çalışıyoruz ki videoda zaten şehir dışında ya da yurt dışında izleyen insanlar biraz daha böyle bilgi sahibi olsun. Her yeri net bir şekilde görsün diye drone görüntüleri de çekiyoruz. Ama böyle arkadaş, eş, dost işin içine girdiğinde sıkıntılar büyük oluyor. Yani düşünün, adam beni arıyor. Kardeşim buranın fiyatı ne olur diyor. Şu fiyata düşerler diyorum. Tamam diyor, ben buraya diyor şu fiyatı söyleyeyim mi diyor. Yani benim de bir şey kazanmam lazım diyor. Emlakçı mısınız diyorum. Değilim diyor. Peki diyorum, arkadaşınızdan para kazanacaksınız. Ayıp değil mi diyorum. Ahlaka sığar mı? Orası beni ilgilendirir diyor. Telefonu kapatıyoruz. Yani numarasını dahi engelledim. İnanın öyle insanlar arıyor ki. Bu yüzden arkadaşlar, alacaksanız arsanızı kendiniz alın. Gayet güzel, mantıklı bir arsa. 300 metrekare. Bölgedeki fiyatlara bakın. 300 metrekare bu fiyatlara arsa bulamazsınız. Evi bitişik nizam yapacaksınız dedik. Bahçeniz falan tamamen ayrı. Sadece duvarlar birleşecek. Yani bir duvarın yanına bir duvar daha gelecek. Bitişik nizamlı evler gibi düşünün. Hatta örnek de gösterelim birazdan. Şu evi görebiliyorsak bakın, arka duvara bir tane daha ev gelecek ama bağımsız bahçeye sahip olacak. Arsamızın yeri burası. Kayalık bir zeminde sağlam bir inşaat yaptığınızda ömürlük oturursunuz. Fiyatımız 3 milyon. 15-30 villa imarlı. Bakın 15-30 villa imarlı arkadaşlar. Ufak tefek pazarlık payı da var. Denize de maksimum 2 kilometre mesafede. Evi köşeye doğru koyduğunuzda kocaman bir bahçe alanı kalıyor ki zaten yolda aşağıda olduğu için kod farkından dolayı garajda yapabilirsiniz. Yukarıda yapanlar da vardı. Örneğini de göstereceğim drone görüntülerinde. İsterseniz havuzda yapabilirsiniz buraya. Yer çok güzel. Hemen şu sitenin bitiminde 300 metrekare arsa içerisinde villa tanıtıyorlar. Sadece bize 150 metre mesafede 17 milyon 18 milyon fiyat istiyorlar. Alt tarafında yine bir tane 300 metrekare arsa içerisinde var. 21 milyon fiyat isteniliyor arkadaşlar. Bakın burası güzel bir yatırım. Fırsat bir yatırım. Alırsanız kazanırsınız. Bugün yapmanıza gerek yok. Aldınız 3 sene sonra 4 sene sonra yapın. Arsanız yine arsa. Gelin bu siteyi bir gezin. Bu sitedeki evlerin fiyatlarını sorun. Bu sitedeki arsaların fiyatlarını sorun. Sonrasında buraya gelin. Bu sitede küçük metrekarelerde de var. 280 metre, 220 metre arsalar da var. Ama burada 300 metrekare bir arsa payına sahipsiniz. Şu arkadaki evi bir gösterelim mi? Bak, bahçe alanı ne kadar kalmış onu bir gösterelim. Gel buradan çıkabildiğimiz yere kadar çıkalım. Buradan gösterelim. Bütün sınırlarını zaten gösteriyoruz. Ya benim orada arkadaşım var, benim burada eşim var, benim burada dostum var derseniz zarara girersiniz arkadaşlar. Bakın, insanlar kendi arkadaşlarından, kendi akrabalarından para kazanmaya çalışıyor. Evi sağa doğru oturtmuşlar. Geriye kalan bahçe alanı tamamen kendine kalmış. Bu bahçe alanına da istediğinizi yapabilirsiniz. Kayalık zemindeyiz bakın. Ana kayanın üstündeyiz. Tabi burada kırmak için kepçe saatlerce çalışacak. Bu da bunun hakkıdır. Sağlam bir evde oturmak istiyorsanız hakkıdır. Alın arkadaşlar, bu arsalardan zarar gelmez, para da kazandırır ki artık bu rakamlara doğru düzgün ne daire alabiliyorsunuz ne de arsa alabiliyorsunuz Didim'de. Ama şu an böyle bir arsayı kaçırmamak gerekiyor. Güzel bir arsa, 300 metrekare, site olması da güzel aslında buranın ama tabii siteden artık bağımsız. Yani site denilemez. Sitenin
bir görevi vardır. Güvenlik olur, havuz olur, ortak kullanım alanlar olur. Onlar için aidat ödersiniz. Burada aidat ödemiyorsunuz ki zaten ortak kullanım bir alanınız yok. Herkesin kendine ait bir evi var. Biz emsal bir ev gösterelim. Böyle bir yaklaşsana bak. Emsal bir ev gösterelim. Şimdi burada 2 tane ev var. Ortada şu bahçe ayrımını görüyorsunuz. Bitişik. Buranın bahçesi kendine ait müstakil girişli. Buranın bahçesi kendine ait müstakil girişli. İkisi de birbirinden bağımsız. Sadece ortada duvarlar birleşiyor. Çift duvar oluyor zaten o da. Yalıtım konusunda da problem yaşamazsınız. Yan taraftaki ev de satılık. Bizim bir arkadaşımız da, hatta ne kadar istiyorlar bilmiyorum ama 5-5,5 milyon civarında bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer orayı da isterseniz tadilat ihtiyacı var. Onun da fiyatını öğrenir. Yine konuşuruz ama bu arsa mantıklı. Aldığınız arsayı 3 milyona, maliyetiniz ne? Bana göre şurada 5 milyon maliyetiniz var. Güzel, lüks bir villa yaparsanız, sağlam yaparsanız 8 milyona villanızda oturacaksınız. 8 milyona deniz manzaralı villanızda oturacaksınız. Gelin çevredeki fiyatlara bir bakın. Bu fiyatlara bulabiliyorsanız kesinlikle alın. Kesinlikle alın arkadaşlar. Bu fiyatlara villa bulamazsınız. Ama ben size arsa tanıtıyorum. Biraz böyle açılışta biraz sert yaptık değil mi? Ama zoruma gitti. Gerçekten zoruma gitti. Şimdi ben emlakçı olarak %2 komisyon alıyorum. İnsanlara faydamız olsun, evini alsın. Hani biz de paramızı alalım, işimizi yapalım diyorum. Ama arada kendi arkadaşı, normalde ondan tarafta olması gereken arkadaşı, Aziz'den tarafta olması gereken arkadaşı benden daha çok para kazanma hırsına bürünmüş. Ve arkadaşına da yalan söylüyor benim üzerimden. Yani biz o satışa tamam deseydik, kabul etseydik arkadaşlar para için ne olacaktı? Aradan bir ay geçecekti. Bir ay sonra işte arsayı alan kişi gelecekti ve bu arsanın gerçek değerinin bu olmadığını, arada 100-200 bin liralık bir kazanç olduğunu öğrenecekti. Kim suçlu olacaktı? İnsanlar kendi arkadaşını suçlamaz. İlla ki bir emlakçı arayacak suçlu olarak. Emlakçıların adı kötüye çıkacaktı. Ya bu sadece ilk defa başımıza gelmiyor. Ben karısının babasından kalma mülk sattıktan sonra bizden komisyon isteyen koca gördüm. Kendi dayısını kandırmaya çalışan yeğen gördüm. Yani öyle şeyler gördüm ki arkadaşlar bu işte. Alacaksanız, hani diyorlar ya, tırnağınız varsa başınızı kaşıyın. Gerçekten öyle. Alacaksanız kendiniz alın. Zaten arsanın yeri belli. Drone görüntülerini çiziyoruz. Gelin hemen bir haritacı çağıralım ya da uzaktaysanız görüntülü arayalım sizi. Haritacı gelsin, kazıklarını çaksın. Arsanız burası desin. Zaten resmi bir belge de veriyor elinize. Arsanızı da görmüş olun. Eğer daha da çok böyle güvenli bir alışveriş yapmak istiyorsanız. Ama zaten biz araştırmalarımızı yapıp öyle geliyoruz arkadaşlar. Öyle kötü bir arsa sunacak kişi de değiliz. Gayet mantıklı bir arsa. Bu fiyatlara da alınır. Dediğim gibi biraz sert bir açılış oldu ama gerçekten zoruma gitti. Kusura bakmayın arkadaşlar bunun içinde. Siz de öğrenmiş oldunuz. Bir dolandırıcılık hikayesiyle bunu da anlatırız bir gün. Yani öyle bir üslupla arıyor ki insanlar. Gayet güzel. Şöyle bir ev yapabilirsiniz. Bakın 3 katlı. İsterseniz 2 katlı. Bunlar eski evler olduğu için 2 katlı. Yeni yapılanlar 3 katlı yapıyor. Terasa da koyuyor. 3+1, 4+1 villa çıkarıyor. Şimdi 300 metrekare 15-30 dediğimizde 45 metrekare taban oturumu var. Sonrasında da iskandan sonra büyütüyorlar. Bunu herkes yapıyor. Kapalı garaj yapabilirsiniz. Havuz yapabilirsiniz isterseniz ki bu sitede zaten yapanlar da var. Yani havuz da yapanlar var. Kapalı garaj da yapanlar var. 3 katlı 4 katlı ev yapanlar da var. Kod farkından dolayı yol aşağıda olduğu için bizim kapalı garaj şansımız da var. Yani yol üstü olsaydı şimdi buna kapalı garaj yapma ihtimaliniz yok. Mecburen arsa payından araç garajını ayarlamanız gerekiyordu. Ama yol aşağıda olduğu için biz evi buraya koyduğumuzda bahçeyi tabii ki yükseltmek zorunda kalacağız ki evin seviyesinde olsun. Evi de yüksekte yapmak zorunda olacağız. Ve kapalı garajı da buraya yaptırmış olacağız. Bu sayede aslında coğrafi açıdan çok güzel bir arsa olarak lanse ediliyor bu. Ve çok da tercih ediliyor eğer yol alttaysa. Yol üstteyse tabii kod farkından daire arsalar çok daha tercih edilir ama bu tarzlar daha iyi. Çok da laf uzattım değil mi? Dakika da çok uzun oldu. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. 300 metrekare denize yakın Akbük'te Cemevi'nin üstündeyiz.